Topkapı Sarayı'nda hazine koleksiyonunun sergilendiği Fatih Köşkü'nde yapacağımız bu gezide, Osmanlı Devleti'nden günümüze kalmış paha biçilemez birçok eserin özelliklerine ve ilginç hikayelerine birlikte göz atacağız. Hazinenin en kıymetli parçalarından olan Kaşıkçı elmasının ilginç ortaya çıkış hikayesine, Topkapı Sarayı'nın sembolü olan Topkapı hançerine, bayramlaşma ve cülüs törenlerinde kullanılan altın tahtın yanı sıra Medine'ye Hücre-i Saadet için gönderilmiş eşsiz eserlerin detaylarına hep birlikte bakacağız. Altınlar, zümrütler, yakutlar, elmaslar ve daha birçok değerli taşlardan yapılmış benzersiz eserlerle dolu Osmanlı hazinesine yapacağımız bu eşsiz yolculuğa başlamadan önce hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Topkapı Sarayı içerisindeki Fatih Köşkü'nde sergilenen Osmanlı Saray Hazinesi'nde yer alan eserlerden hemen hepsinin yapımında altın, gümüş, yeşim, necef, sandal ağacı, abanoz, fil dişi, boynuz, boğa ve sedef gibi oldukça pahalı malzemeler kullanılmıştır. Bezemelerde kullanılan mücevherlerin 16. yüzyıl başlarından itibaren giderek çoğaldığı görülür. Eserlerin görkemini artıran kuyum işlerinde elmas, yakut, zümrüt, safir gibi taşların yanı sıra inci, mercan, akik, yeşim ve daha pek çok değerli taş çeşidine yer verilmiştir. Bu mücevherler içinde elmastan sonra en pahalı taş olan zümrütten yapılmış veya zümrütle bezeli olan eserler çok önemli bir yere sahiptir. Topkapı Sarayı'nın sembolü haline gelmiş olan zümrüt hançer de zümrütlerle süslü eşsiz bir eser. Günümüzde Topkapı hançeri olarak anılan bu hançerin bu yeni ismi ise bir Hollywood filminden kaynaklanıyor. İstanbul'da çekilen 1964 Amerikan yapımı Topkapı isimli filmde hançer etrafında geçen hırsızlık senaryosundan dolayı Topkapı hançeri olarak anılmaya başlanmıştır. Zümrüt hançer Sultan 1. Mahmud tarafından İran hükümdarı Nadir Şah'a hediye edilmek için saray atölyesinde yaptırılmıştır. Osmanlı elçilik heyeti diğer hediyelerle birlikte yolda olduğu sırada Nadir Şah'ın bir ihtilal sonucu öldürüldüğünü öğrenmiştir. Bunun üzerine zümrüt hançer de diğer hediyelerle birlikte İstanbul'a geri getirilip hazineye konmuştur. Dünyanın en değerli hançerlerinden biri olan bu ünlü hançerin kabzası ve kını tamamen altındandır. Kabzanın bir yüzünde kabaşon kesimli, son derece iri ve kaliteli 3 zümrüt yer almaktadır. Kının elmaslı, ajur bezemeli yüzünün ortasında, kabza ve kının arka yüzünde çok renkli mineyle sepetler içinde meyve ve çiçek motifleri hafif kabartma tekniğinde resmedilmiştir. Altın kın üzerinde mineli ve ajurlu kısımların dışındaki yüzeyler, kumlama zemine hafif kabartma ile dönemin zevkini yansıtan rokoko üslubunda bitkisel motiflidir. Kının ucunda yaklaşık 7 karat ağırlığında yuvarlak bir zümrüt bulunmaktadır. Hançerin tabanı ise oldukça sade bir görünüme sahiptir. Kendinden kabartma çizgili ve süslemesizdir. Hançerin kabza tepesine ise küçük bir saat yerleştirilmiştir. Bu saatin üzeri sekizgen biçimde bir zümrüt ve çevresi altın yuvalı, masa kesimli, küçük elmaslarla süslü bir kapakla örtülmüştür. 35 santimetre uzunluğundaki bu eşsiz hançer, yapımı tamamlandıktan sonra İran'a gidecek hediyelere değer biçilirken fiyat olarak 20.000 kuruş yazılmıştır. Aynı dönemde Topkapı Sarayı içerisine yaptırılan Sultan 3. Ahmet Kütüphanesi'nin 19.572 kuruşa mal olduğu düşünülürse, Topkapı hançerinin nasıl bir maliyete sahip olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. Topkapı Sarayı koleksiyonunun göz kamaştıran eserlerinden biri de Altın Bayram tahtıdır. 1585 yılında Vezir İbrahim Paşa tarafından Sultan 3. Murad'a hediye edilen taht, Osmanlı'da 16. yüzyıldan itibaren bayramlarda ve cülüs törenlerinde kullanılmıştır. Bu tahtın bir diğer özelliği ise Osmanlı Devleti'nin son cülüs tahtı olmasıdır. Son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin'in cülüsü de yine bu tahtta yapılmıştır. Kayıtlar bu tahtın Mısır sanatkarlarından Derviş Bey'in nezareti altında
kuyumcu İbrahim Bey tarafından Mısır'da imal edildiğini ve İstanbul'a getirilerek Topkapı Sarayı içerisinde kurulduğunu yazmaktadır. Altın taht olarak bilinen bu taht, ahşap üzerine 250 kilogram ağırlığında altın plakalarla kaplıdır. Ayrıca 954 adet zebercet ile süslüdür. ...16. yüzyıldan itibaren Topkapı Sarayı'nda merasimlerin vazgeçilmezi olan bu taht, Fatih Köşkü, hazine koleksiyonundaki en dikkat çeken eserler arasındadır. Osmanlı saray kadınlarının takılarından günümüze az sayıda örnek ulaşmıştır. Buna rağmen bu örnekler klasik dönemden itibaren kullanılan takılar hakkında önemli ipuçları veriyor. Saray hazinesindeki kök incili broş, Osmanlı saray kadınlarının takılarından günümüze ulaşan nadide bir parça. İnce bir işçiliğe sahip olan bu broşun ortasında, oval formda altın bir pafta yer alır. Kırmızı mine işçiliği ile bezenmiş olan paftanın üzerinde, altın sülüs hatla, Allah, Muhammed, Ali, Fatma, Hasan, Hüseyin, aman ya Resulallah yazılıdır. Çevresindeki gümüş dalların üzerinde kırmızı mineli çiçekler, elmas, inci ve zümrütlerle bezeli çelenk biçiminde bir süsleme görülür. Tepede, çevresi elmaslı, dikdörtgen, iri bir zümrüt yer alır. Alt kısmındaysa armudi formda çok iri bir kök inci asılıdır. Kök incinin etrafını üzeri küçük elmas ve zümrütlerle bezeli sarmal dallardan bir çelenk çevirir. Kök incili broş, Osmanlı kadın takılarının görkemli örneklerinden biridir. Osmanlı hazinesinin en gözde eseri hiç kuşkusuz Kaşıkçı elmasıdır. Tarihi elmasların muhtemelen en büyüğü ve en ünlüsü olan Kaşıkçı elmasının nasıl ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunuyor. Bunlardan en çok bilineni ise fakir bir adam tarafından çöplükte bulunduktan sonra bir tahta kaşıkçıya 3 tahta kaşık karşılığında satılması ve ardından elmasın kıymetinin anlaşılmasıyla da Topkapı Sarayı'na getirilmesidir. Osmanlı hazinesinin en değerli mücevherlerinden biri olan Kaşıkçı elması yaklaşık 17 gram, yani taş ölçü birimiyle 86 karat ağırlığındadır. Topkapı Sarayı'na ulaştıktan sonra damla kesim kullanılarak şekillendirilmiş olan Kaşıkçı elmasının etrafı çift sıra halinde 49 adet elmasla süslenmiştir. Bazı kaynaklara göre Kaşıkçı elmasının çevresindeki 49 küçük elmas yıldızları, kendisi ise dolunayı temsil etmektedir. Kaşıkçı elması, dünyanın en büyük işlenmiş elmasları listesinde 86 karat ağırlığı ve damla şeklindeki kesimi ile 61. sırada yer almaktadır. Kendi türünde ise en büyük 4. elmastır. Kaşıkçı elması, uluslararası değerlendirmelerde Türkiye 2, yani Türkiye'nin en büyük 2. elması olarak adlandırılmaktadır. Türkiye'nin 1. elması, dünyanın en büyük işlenmiş elmasları listesinde 147 karat ağırlığı ile 15. sırada yer almaktadır. Neredeyse Kaşıkçı elmasının 2 katı ağırlığında olan bu elmas hakkında maalesef pek bir bilgi bulunmuyor. 1882 yılında Osmanlı hazinesinde olduğu bilinen elmasın şu an nerede ve ne durumda olduğu ile ilgili bir bilgi bulunmuyor. Osmanlı sultanları, devlet yöneticiliğini en iyi şekilde yerine getirmenin yanı sıra yazdıkları şiirlerle de bugün hala adlarından söz ettirmeyi başarmaktadırlar. Sultan 3. Murat da edebi yönü güçlü padişahlardan biridir. Osmanlı kültürünün klasik formunun zirvesine ulaştığı dönemde tahtta bulunan Sultan 3. Murad'ın sade bir dille, sufiyane söylenmiş şiirlerini içeren Sultan 3. Murad'ın divan kabı, göz kamaştırıcı zenginliktedir. Dış kapakları çeşitli altın işçiliği gösterir ve değerli taşlarla da zenginleştirilmiştir. Bordo renk deri iç kapakları, mülemma ve gömme yaldız şemse,
ve köşebentlidir. Dış kapaklardaki yazı kuşağı, mahlası derviş olan bir şairin eserin yapılmasıyla ilgili sözlerini içerir. Şair bu satırlarda eserin yazılmasını, toplanmasını ve ciltlenmesini Zeyrek Ağa'nın yaptırdığını ve cildin ustasının saray kuyumcusu Mehmet olduğunu belirtir. Cildin üzerindeki bu yazı kuşağında yer alan 1588 tarihi, muhtemelen cildin tamamlanma tarihini gösterir. Sultan 3. Murad'ın Divan Kabı, Topkapı Sarayı Hazine Koleksiyonu'nda sergilenen en eşsiz eserlerden biridir. Hazine koleksiyonunda dolaşırken gözünüze çarpan en dikkat çekici eserlerden biri ise Sultan 3. Mustafa'ya ait olan tören zırhıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nun 26. padişahı olan Sultan 3. Mustafa'nın törenlerde giydiği zırhın ana yapısını oluşturan halka şeklindeki teller çelikten yapılmıştır. Bu çelik tellerin üzerindeki altın madalyonlar elmas, yakut ve incilerle süslenmiştir. Zırhın miğferinde ise yine elmas ve yakutlarla bezenmiş bir sorguç bulunmaktadır. Zırha takılan kılıç da en az zırhta yer alan mücevherler kadar gösterişlidir. Padişahlığı boyunca hiç sefere çıkmayan Sultan 3. Mustafa'ya ait olan bu zırhın sadece törenlerde giyilmek için kullanıldığı bilinmektedir. Fatih Köşkü içerisinde sergilenen eserler arasında en özel yere sahip olanlardan biri de İncilerin Yıldızı ismiyle de bilinen Kevkeb-i Dürri elmasıdır. Kevkeb-i Dürri elması, Osmanlı Padişahı Sultan 1. Ahmet'in Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine ve mukaddes topraklara hediye olarak gönderdiği altın bir diskin ortasında yerleştirilmiş, 4 ayrı sıradan oluşan elmasların ortasında 52 karatlık elmasın yer aldığı bir mücevher setidir. Bu elmas, altın diskin ortasında 4 sıra halinde düz kesimli elmaslarla çevrili, bombeli bir yuvanın ortasına oturtulmuştur. Üst kısmında ise 48 karatlık bir elmas daha vardır. Mihrap biçimindeki altın plakanın üst kısmında sülüs hatla "Şefaat ya Resulallah, Şefaat Sultan Ahmet bin Mehmet Han" yazısı bulunuyor. Diskin alt kenarındaki yarım şemsenin içinde ise Sultan Ahmet Han, İbni Sultan Mehmet Han, sene 1613 yazmaktadır. Sultan 1. Ahmet tarafından Kabe'ye gönderilen hediyelerden olan bu elmas, 1. Dünya Savaşı sırasında Fahrettin Paşa tarafından Medine'den İstanbul'a gönderilmiştir. Kevkeb-i Dürri elmasıyla aynı alanda sergilenen Silahdar Mustafa Paşa elması ise, Sultan 4. Murad'ın silahtarı, Mustafa Paşa tarafından Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kabrine gönderilmek üzere yaptırılmıştır. 14 adet yakutla çevrili dikdörtgen elmasın üzerinde, "Evdâtü fî hazihil makâmiş şerif şehadete en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluh şefaat ya Resulallah. Ben de Mustafa Silahdar Paşa 1637 yazılıdır. Silahdar Mustafa Paşa elması da yine 1. Dünya Savaşı sırasında Medine'den İstanbul'a getirilen eserler arasında yer almaktadır. Yine 1. Dünya Savaşı sırasında Medine'den İstanbul'a getirilen eserlerden biri de Şebçera, yani diğer adıyla Gece Işığı elmasıdır. Ortadaki büyük elmas bir sıra yakut ile çevrilidir. Onun etrafında ise çeşitli boyutta ve kesimde elmaslar vardır. Fatih Köşkü'nde sergilenen bu muhteşem eserler arasında yaptığımız yolculuğun bu bölümlük sonuna geldik. Topkapı Sarayı'nda hazine koleksiyonunda sergilenen eserlerin tamamını detaylı olarak gösterdiğimiz videomuzu kanalımızda izleyebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.